Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kendinden pulları olan bir iplik ile tığ işi üçgen bandana yapımını anlatacağım. Hemen şöyle ipimizin kalınlığına da bakmak istiyorum, sizlere göstermek istiyorum. 50 gramda 145 metre arkadaşlar. Bu bizim ipimizin kalınlığını gösteriyor. Metraja ve grama bakarak ipimizin kalınlığını bulabiliriz. Farklı ipliklerle de elbet yapabilirsiniz. Koton ipliklerle ya da farklı birçok iplikle yapılabilir. Benim anlatacağım tarifim bugün pullu iplikle. Ve tığ numarası olarak 2,5 milim bir tığ kullanıyorum. İpimin kalınlığına uygun. Hadi şimdi dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım bandanamızın yapımına. Öncelikle ipimi kapatıyorum ve burada 5 adet zincir yapıyorum. Başlangıçtaki ilk yapmış olduğum zincirin içerisine batıyorum. Zincirimin her iki ucunu birleştirerek küçük bir halka elde ediyorum ve 3 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipimi bir kere dolayıp bu halkanın içerisinden ilmek yükseltiyorum ve ikişer ikişer çıkarttığım ikili trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki zincirimle burayı 3 kabul ettim. Şimdi arada 2 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Boşluğa 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın şöyle 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, başlangıcı kurduk. Yani 3 tane grup oluşturduk. Trabzan grubu bakın burada, burada ve burada. Arada da 2 tane boşluk oluşturduk. Bu şekilde modelimizi kurmaya başlayacağız. Dönüşlerde 3 tane zincir. Şöyle çeviriyorum. Şimdi şu ilk boşluğu kullanarak buraya trabzan gruplarıyla su taşı oluşturacağız. Yani boşlukta 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı boşlukta 3 tane ikili trabzan. Bakın burada su taşını oluşturduk. Şimdi diğer boşluğa geçmeden bizim burada zincir yapmamız gerekiyor. 5 adet zincirimi yapıyorum. Tığıma yine ipimi doladım. Şimdi bu boşluğa geçiyorum. Buraya da su taşı yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hemen şöyle tekrar tutup göstereceğim sizlere. Bakın burada bir su taşı, arada geçiş zinciri ve burada yine su taşı. Şimdi modelimizi büyütmeye ve genişletmeye, yani artırmaya geçeceğiz. Zaten model kendiliğinden artacak arkadaşlar. Bu birkaç sırayı yaptığımızda ortaya çıkacak. 3 zincirimi yaptım ve çevirdim. Sağ kenarda hemen su taşıyla başlıyorum boşlukta. 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir, tekrar 3 trabzanımı yapıyorum. Burada bu iple yaptım. Pulların nasıl geldiğini, nasıl ördüğümü görmeniz için aslında düz bir renkte de anlatabilirdim ama bu ipin kullanım şeklini görmenizi istediğim için, bakın hiçbir ekstra bir durum, bir şey yapmıyorum. Pullar kendiliğinden nasıl denk gelirse o şekilde
ilerleyip gidiyor. Şimdi benim şuradaki boşluğa geçmem gerekiyor ama oraya geçmem için de burayı atlamam gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Artık bakın artacak şimdi burası. Yine 5 zincirimi yapıyorum. Önce burada bir zincir vardı biliyorsunuz. Buraya bir sık iğne yapıyorum ki oraya atlayabilmek için. Şimdi yine buraya atlamam gerekiyor. Yine bir 5 zincir. Şimdi artık boşluğa ulaştım ve buraya su taşını yapıyorum. Eğer anlatımım hızlı geliyorsa videonun ayarlar kısmından yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar ettiğim için bu kısmı biraz hızlı geçiyorum ki videomuz çok fazla uzayıp sizleri sıkmasın. Bakın geçişimizi sağladık. Devam edelim. Dönüşlerde daima 3 zincir çevirdik. Kuralımız su taşıyla başlamaktı. Hemen boşlukta su taşını yapalım. Şimdi 5 zincir. Şimdi yine bu boşluğa atlayabilmem için benim bakın arada 2 tane noktam var. Şimdi şuraya geliyorum. Önce buraya bir sık iğne yapıyorum 5 zincirimi. Tekrar 5 zincir. Şimdi şu noktaya yapıyorum sık iğne. Bakın buraya ulaşmak içinse yine bir 5 zincire ihtiyacım var. Şimdi tığıma dolayıp bu boşluğa su taşını yapabilirim. Tekrar 3 zincir yapıp çevirip burada su taşını yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3 ve buraya ulaştığımda bu zincir grupları 4'e çıkacak arkadaşlar ve bu her sırada kendiliğinden artacak. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz. Ben de bir miktar daha öreceğim. Sizlere ölçüsüyle de gösteriyor olacağım. Şimdi hızlıca yapıp diğer aşamalarıyla devam edelim. Evet, sıralarımı devam ettirdim. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu. Şimdi ölçüleriyle de sizlere tarifini vereceğim arkadaşlar. Farklı ipliklerle yapıyorsanız nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ölçü anlamında onu da göstermek istiyorum. Şöyle derinliğimiz 26 santimetre. Yine şuradan da bir ölçü vermek istiyorum. Burada da şöyle 52 santimetre. Eğer eliniz sıkıysa ya da farklı bir iplik kullanıyorsanız yine devam ederek ölçüleri yakalayabilirsiniz. Ya da küçük yaş grubu için yapıyorsanız daha derinliğini az yapabilirsiniz. Bele yapmak istiyorsanız daha büyütebilirsiniz. O şekilde istediğiniz ölçüleri kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son sıramı yaptıktan sonra şöyle zincir yaparak bir de bağlama noktası yapacağız. Şimdi zincirimizi şu orta noktada yapmak istediğim için şöyle çeviriyorum. Şuradan ilmek yürüteceğim. Şu boşluğa ilerlemek istiyorum çünkü. Bakın şöyle. Ve boşluğa kadar ilmek yürüterek geldim. Şu tam boşlukta yapalım ki daha muntazam dursun. Diğer türlü şu uç kısımda olacaktı zincir. Hoş olmayacaktı. Şöyle. Yani şuraya kaydırdım. Bunu da ip kopartmak istemediğim için yaptım.
O şekilde devam edeceğiz. Şimdi zincirlerimizi yapalım. Çok sıkı olmayan, çok gevşek de olmayan zincirler yapacağız. Ben zincir sayımı ve ölçülerimi yine sizlere tarif ediyor olacağım. Şimdi hızlıca yapıp geliyorum. 60 adet zincir yaptım. Fakat bunu bu ipteki kalınlıktaki bir ip için söylüyorum. Farklı kalınlıklarda yapıyorsanız zincir sayılarınız farklılaşacaktır. Ben ölçü olarak da bu yüzden vermek istiyorum ki bir örnek yapabilelim. Şöyle 25 santim zincir yaptım arkadaşlar. Zincir sayısından ziyade ölçüyle takip edebilirsiniz. Ya da daha çocuk için yapıyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz. Bele bağlamak için yapıyorsanız bu zinciri daha uzatabilirsiniz. Yani bu küçük farklılıklar sizlerin zevkine kalmış ya da kullanacağınız alana kalmış diyelim. Şimdi zincirimi yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Şöyle kendime doğru çevirdim ve ilmek kaydırma yapıyorum. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda bekleyen ilmeğimin içinden geçirip kaydırıyorum. Şimdi diğerine bu şekilde tüm zincirlerden ilmek kaydırarak başlangıç noktama kadar ilerleyeceğim. Bu ilmek kaydırma sırasında da bir miktar zincirimiz toparlayacak, kısalacak ama çok olmaz. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi tariflerimi genel olarak farklı ipleri kullanacağınızı düşündüğüm için, farklı el ayarınız olacağını düşündüğüm için ölçülerle anlatmaya çalışıyorum. Herkes kendine göre uyarlayabilsin. Aynı ipi ve aynı tığı bile kullanıyor olsak el ayarımızdan illaki farklılıklar olacak arkadaşlar. O yüzden bu şekilde tarifler hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Sayı ve ölçüyle anlatıyorum ki herkes yapacağı kişiye göre, kendi el ayarına göre ayarlayabilsin. Evet, bakın zincirimiz gayet güzel tok olmaya başladı. Şu noktaya kadar devam edip yapalım. Evet, ilmek kaydırmamı tamamladım. Şimdi şu uç kısımlarda küçük bir tomurcuklar yaparak bir çerçeve yapacağız diğer uca kadar. Şimdi buna başlayalım. Burada da boşluğa kadar ilmek kaydırmamı yaptım ama şu uç noktaya gelmek istiyorum su taşında. O yüzden şöyle devam edeceğim. İlmek kaydıracağım. Tam uç noktaya geldiğimde başlayacağım. Bakın şurada ilk 3 zincir dönüşlerimiz vardı. O noktaya kadar geldim. Şimdi burada zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptıktan sonra 3 tane daha zincir yapıyorum. Yani 8 zincir yapmış oldum. Şimdi burada geriye dönük 1, 2, 3. zincirime şöyle tığıma ipimi doluyorum. Tomurcuk yapacağım. Şimdi buraya batıyorum şöyle. İpimi çıkarttım. İlmeğimi yükseltiyorum. Tığımda 3 ilmek var. İkisini çıkartıyorum. Biri kalıyor. Şu an tığımda yine 2 tane ilmek var. Bir kere daha doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum dibe. İpimi yükselttim. İkisini çıkartıyorum. 3'ü kalıyor. Bir kere daha yapıyorum. Yani bu işlemi 3 kere yapıyorum. Şöyle. Yine 2 taneyi çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek bekliyor. Şimdi dördünü tek seferde çıkartıyorum. 1, 2 zincir yapıyorum. Şimdi tomurcuğumun tam dibine, şu batmış olduğum zincire batarak şöyle ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Küçük bir tomurcuk yaptık. Şimdi 5 zincirimi yapıp şu uç noktaya, boşluğa şöyle sık iğneyle sabitledim. Bakın küçük bir tomurcuk elde ettik. Benim ipim pullu olduğu için zaten buraya pul eklemiyorum. Tomurcuk yapıyorum. Ama sizler buraya pul ekleyeceksiniz. Düz bir iple yapıyorsanız zincirinizi yaptıktan sonra 5 tane zincirinizi yapın. Pulunuzu ekleyin. Daha sonra buraya geçin. Yuvarlak pullarla da yapılıyor biliyorsunuz. Ben dediğim gibi ipim zaten pullu. Ona ihtiyaç duymadım. Bir tane daha yapıyorum.
Bakın şöyle buraya 3 kere ilmek yükseltiyorum ki bir tomurcuk elde edebileyim diye. Tığımda 4 tane ilmek olunca hepsini çıkartıp 2 zincir yapıyorum. Şöyle tam dibine batıyorum. Zincire de batmış oldum. Buradan ilmeğimi kaydırdım. Tekrar 5 zincir. Şimdi şuraya geldim. Burada sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum. Yine 8 zincir tomurcuğumu yapıp devam. Bakın şu şekilde tomurcuklarımız oluştu. Bunu tüm kenarda devam ettiriyoruz. Şu uç noktaya geldiğimde yine ben yaptıktan sonra nerelere battığımı gösteriyor olacağım. Şu noktaya kadar geleceğiz. Burada tekrar zincirimizi başlayacağız. Ben de şu kenar tomurcuk kısmını hızlıca yapıp geliyorum arkadaşlar. Süslemesini de tamamladım. Şimdi sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımlarda tomurcuklarımızı yaparak ilerlemiştik. Başlangıçta bandanamızı yaparken 3 tane üçlü trabzan grubu yapmıştık. Bakın şu noktada geldikten sonra bir tanesini buraya bağladım. Tekrar tomurcuk yaptıktan sonra orta birleşim noktasına bağladım. Burada zincirimi yapıp tomurcuğumu yaptıktan sonra tekrar yine aynı uca bağladım. Buradan devam ettim. Şu uçtaki noktada bağladıktan sonra yine aynı şekilde devam ettim. Yani uç kısmının geçiş şekli de bu şekilde. Daha sonra devam ettim. Diğer kenarı da tamamladıktan sonra şu noktada bağladıktan sonra şu boşluğa ilmek kaydırarak geçtim. Zincirimi yaptım. İlmek kaydırma ile tekrar geri döndüm. Yani diğer kenarı da yapmış olduk. Şöyle buradan başlamıştık biliyorsunuz. Şu noktaya geldikten sonra da yine ilmek kaydırarak ilk boşluğuma kadar ilerledim. Şimdi şu kısımda yani alın kısmında bir de sık iğne gidelim arkadaşlar. Daha düzgün olsun. Şu boşluğa kadar ilerledim. Şurada bir tane zincir yapıp başlayayım. Bakın şuraya da sık iğne yapıyorum. Üç tane yaptım. Şurada yeterli oldu. Burada yine sizler eğer eksik geliyorsa 4'e tamamlayın. Yani kendi el ayarınıza göre şu zincir sayınızın büyüklüğüne göre ayarlayın. Şimdi diğerine geçiyorum. 3'er tane benim için sanırım yeterli olacak. Bu şekilde tam bir tur devam edeceğiz. Başa kadar ilerleyeceğiz. Bakın şöyle çok kastırıyorsa dediğim gibi sık iğne sayınızı artırabilirsiniz. Şu kenara kadar yapalım. Sık iğnelerimi de tamamladım. Şu noktaya geldiğimde ilmek kaydırma yaparak zincirimin dibine kadar ilerledim. Burada da bir zincir yapıp artık ipimizi kesiyoruz. Bandanamızı tamamlamış olduk. Son olarak şekillendirme hakkında da bilgi vererek videomuzu artık tamamlayalım. Bandanamıza asla örgümüze ütü değdirmiyoruz arkadaşlar. Ben ütü masasının üstüne örgümü serdikten sonra şu şekilde köşelerini tek tek elimle düzeltip daha sonra şu kısımları da formunu verip kuvvetli buhar yardımıyla üstten bir buhar verdim. Dediğim gibi pullu bir iplik olduğu için asla ütüleme yapmıyoruz. Bu şekilde kuvvetli bir buhar verdikten sonra bakın gayet güzel formunu aldı. Böyle ütülenmiş gibi duruyor zaten. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bakın dediğim gibi buhar verip olduğu yerde de kurumasını sağlarsanız gayet güzel bir sonuç elde edebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce sizlere hazırladığım birçok farklı çalışmam da var. Videomun sonundaki oynatma listelerime bakabilirsiniz. Yine kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerimden yapmış olduğum farklı örgü modellerinin kategorilerine de bakıp hoşunuza gidenler varsa yine beraber çalışırız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.